Merhaba arkadaşlar, Gizemler Güler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle buz devrinden sit yapacağız. Böyle çanta aksesuarı olarak kullandım ben. Çok şirin duruyor gerçekten. Hazırsanız malzemelerimizi saymaya başlayalım. İlk önce şöyle 2,5 milim kalınlığında bir tığ kullandım. Bu tarifle hiç böyle örgü bilmeyen insanlar bile yapabilir. Çok basit anlattım arkadaşlar. Temel bir video olacak. Şöyle bir makasımız var. Tutturmak için iğne, vidalı göz kullandım. 6 milim, 5 milim de kullanabilirsiniz. Nasıl takıldığını gösterdim. Dikiş için bir tane iğne kullandım. Doldurmak için elyaf, boncuk elyaf da olur. Şöyle iplerimizi göstereyim arkadaşlar. Şöyle ip kullandım ben Alize'nin. Şu kısmı görüyor musunuz? Sadece burunda kullandım bunu. Cotton Gold 690 renk kodu arkadaşlar. Şu beyaz kısımları yapmak için de Alize'nin Baby Best'inden yine renk kodu 55. Onu kullandım arkadaşlar. İstediğiniz beyaz ipi kullanabilirsiniz. İstediğiniz koton iple örebilirsiniz. İstediğiniz iple de örebilirsiniz. Şöyle bir ana gövde için yine Alize'nin Happy Baby serisini kullandım. Ben bunun renk tonu hoşuma gittiği için. Renk kodu 310 arkadaşlar. Bu şekilde çok az bir ip gidiyor zaten. Çok az da bir elyaf gidiyor. Hazırsanız örmeye başlayalım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Arkadaşlar set için gövdeyle başlıyoruz. Karın kısmı, sonra boyun kısmını yapacağız. Şöyle yeni başlayanlar için olduğu için detaylı anlatacağım. İpimi doladım parmağım arkadaşlar. Sihirli halka yapıyorum. Bu şekilde bakın. Orta parmağımın etrafından doluyorum. Üçgen şekilde bastırıyorum. Bakın şurada tutuyorum ipimi. Buradan geçirdim. Bir tane doladım, çıkardım arkadaşlar. Bir tane içinden geçiriyorum. Şimdi buraya 6 tane sık iğne yapıyoruz. Böyle ipimi aldım, içinden geçirdim, bu sık iğne. Bu sihirli halkanın içinden geçiriyorum. Bakın şu kısım, sihirli halkanın ucu uzun olmayan kısmı dışta kalıyor. Yuvarlak kısım içte kalıyor arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi şuradan içinden ipimi doladım, çıkardım ve ikisinin içinden aldım. Bu sık iğne oluyor. Bundan 6 tane yapacağız toplam. 3 oldu. 5 ve 6 arkadaşlar, sayalım. 2, 4 ve 6. Şimdi bakın şu kısmı görüyor musunuz? Böyle tutarsam bu ipi çektiğimde gelmeyecektir. Şu ucundan tutuyorum ve çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Güzelce sıkıştırdım. Şimdi sıramızın başına gelelim. Buraya hemen ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir tane kapamamı yaptım arkadaşlar. Bir tane zincir çektim burada. Yerimiz belli olsun diye. Şimdi arkadaşlar hemen zincir çektiğim yerin dibine, aynı yere batıyorum arkadaşlar. Buraya arttırma yapacağız şimdi. Bir tane battım, sık iğne yaptım. Aynı yere bir tane daha batıyorum ve çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi aynı ilmeğin içinde 2 tane sık iğnem oldu. Biz buna arttırma diyoruz. Şimdi siz isterseniz şu ilk yaptığınız yere ilmek belirleyici takabilirsiniz, sırayı karıştırmamak için. Şimdi bütün ilmeklerimize 6 tane sık iğnemizin hepsine arttırma yapacağız arkadaşlar. Hepsine 2 tane sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu arttırma oluyor arkadaşlar. 6 tane yapıyoruz. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. Sonuncuyu yaptım. Bakın arkadaşlar, bu benim kapama yaptığım yer. Bu bir tane zincir çektiğim yer. Bu da ilk sık iğnem. Siz buraya ilmek belirleyici takabilirsiniz eğer karıştırıyorsanız. Hemen geldim. Yine bir kapamamı yaptım arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Şimdi 3. sıradayız. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Zincir çektiğim yerin hemen dibine batıyorum arkadaşlar. Bakın. Şurası benim zincir çektiğim kısım. Ben hemen dibine batıyorum. Buraya. Bu şekilde bir tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. İlmeğim kaydı. Hemen dibine battım. Bir sık iğne, bir tane arttırma yapıyorum yanına. Tekrar bir tane sık iğne, bir tane arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. Aynı yere 2 tane batıyorum. Arttırma bu. Bir sık iğne, bir arttırma. Kanalımda detaylı tarifleri bulunuyor arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Sihirli halka ve arttırma eksiltme tariflerini, anlamıyorsanız eğer bu şekilde. Daha detaylı anlatım yaptım orada. Bir tane sık iğne ve sonunda bir tane arttırmamız var arkadaşlar. Yaptık. Sıramızın sonuna geldik. 3. sıramız bitti. 18 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar bu sırada. İlk sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Bakın burası kapama yaptığım yer. Bunun içine batmıyorum. Burası da bir zincir çektiğim yer. Hemen bunun üstünde benim ilk sık iğnem var. Oraya batıyorum arkadaşlar ve kapama yaptım. Kapama yapmayı da göstereyim size burada ben. Şimdi bu sık iğnenin tepesinden batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde içinden geçirdim. Örmüyorum bakın. Bunun içinden de geçiriyorum arkadaşlar. Buna CC de deniyor. Kapama da deniyor. Yani farklı kanallarda duyarsanız karıştırmayın arkadaşlar. Şimdi 2 tane sık iğne yapacağız. Bir tane arttırma yapacağız. Bir tane zincirimi çektim. Hemen dibine. 1,
2. 2 sık iğne. Bir tane de arttırma yapıyorum. Tekrar 1, 2. 2 sık iğne, bir arttırma. 4. sıradayız. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. 2 sık iğne yaptım. Bir tane daha arttırıyorum. 1, 2. Bir tane arttırma. 1, 2. Bir tane arttırma. Sonuncu arttırmamı da yapacağım arkadaşlar. Toplam 6 tane arttırma yaptık. Altının katları şeklinde devam ediyor zaten. Bu şekilde sıramızın başına geldik, hemen battık ilk ilmeğimize. Kapama yaptık, zincir çektik. Bıraktık arkadaşlar. Şimdi 5. sıradayız. Şimdi arkadaşlar burada artırma eksiltme yapmadan 2 tur öreceğiz arkadaşlar. Bir tane hemen sık iğnemi yaptım, zincirimin dibine örüyoruz arkadaşlar. Arttırma eksiltme yapmıyoruz. 2 tur örelim gelelim. 5. sıradaydık. Sayalım hemen. 1, 2, 3, 4. Şu an 5. sıradayız. 5 ve 6'yı örelim. 7. sırada görüşelim arkadaşlar. Arttırma eksiltme yapmadan hepsini örüp gelelim 2 tur boyunca. Sıramızın sonuna geldik. Bir tane kapama yaptım. Bir tane de zincir yaptım arkadaşlar. Bu sırada 7. sıradayız. 3 sık iğne, bir arttırma yapacağız. Hemen zincir çektim, yerin dibine batarak devam ettim. 2 oldu. 3. Bir tane arttırıyoruz arkadaşlar. 3 tane sık iğne örelim. 1, 2, 3. Bir tane arttır. Toplam sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3. Arttıralım. 3. arttırmamız. 1, 2, 3. 4. arttırma. 1, 2, 3. 5. arttırma. 1, 2, 3 arkadaşlar. Ve sonuncu arttırmamızı yaptık. Kapatalım. Şimdi 2 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. 2 tur 30 tane sık iğnemizi örüp geliyoruz. 9. sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. 30 tane sık iğnemizi 2 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan ördük. Şimdi 10. sıradayız. Artık eksiltmelere başlayacağız. Hemen yine ben kapamamı yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Hemen dibine batıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane eksiltme yapacağım. Eksiltmemizi şu 2 tane başak şeklinde yap. Arkadakini bırakıyorum. Şöyle daha yakınlaştırayım size. Öndekini alıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle 2 başak var. Arkadakini bıraktım. Öndekini alıyorum. Hemen yanındakinin de önüne alıyorum. İkisini birlikte çıkardım, ördüm. Birinci eksiltme. 3 tane sık iğne örüyoruz. 6 tane eksiltme yapacağız. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz kalacak arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi eksiltiyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü eksiltmemizi yapıyoruz. Ön kısımları alıyoruz sadece. 3 tane sık iğne örelim. 2, 3. Eksiltiyoruz. 1, 2, 3. Eksiltiyoruz. 1, 2 ve sonuncu eksiltmemizi de yapıyoruz arkadaşlar. Eksilttik. Şimdi sıramızın başına kapama yaptığımız, zincir yaptığımız yer atladık. İlk sık iğnemizin tepesine battık arkadaşlar. Kapamamızı yaptık. Şimdi bir sıra artırma eksiltme yapmadan 24 tane sık iğnemizi örelim arkadaşlar. Hepsini örüyoruz bu sırada. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi hemen batıyoruz. İlk sık iğnemizin tepesine battık. Kapamamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çektim. Hemen zincir çektiğim yere bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 2 tane sık iğne öreceğim. Bir tane eksiltme yapacağım bu sırada. 2 tane sık iğne öreceğim. Bir tane eksiltme yapacağım. Toplam 6 tane eksiltme yapıyoruz. 18 tane sık iğnemiz kalacak sıra sonunda. Bir tane eksiltiyorum. 2 tane sık iğne. Bir tane eksiltelim. 2 sık iğne. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane de sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Sonda bir tane sık iğne ördük. Şimdi ilk sık iğnemizin tepesine batıp kapatıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi yine zincir çektiğim yerin dibine batıyorum. Arttırma eksiltme yapmadan
18 tane sık iğnemizi örüyoruz arkadaşlar bu sırada. Örüyoruz. 13. sıradayız. Bunu da hatırlatalım. Aşağıdan da sayarak bulabilirsiniz. Şuradan saydığınızda kaçıncı sırada olduğunuzu görürsünüz arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. İlk sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Kapamamızı yapıyoruz. Bir tane de zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sık iğne, bir eksiltme yapacağız bu sırada. 6 defa eksilteceğiz. 12 tane sık iğnemiz kalacak. Bir sık iğne yaptım. Hemen yanına bakın. Tekrar gösterelim bu sırada. Önden alıyorum. Öndeki ilmekleri alıyorum. Arka kısımları kalıyor bakın. İkisini birlikte çıkardım, ördüm. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar. 6 defa eksilteceğim arkadaşlar. 12 tane sık iğnem kalacak sıra sonunda. Bunu kadife iplerle de yapabilirsiniz. Bu arada çok daha büyük olur o zaman. Daha güzel oluyor. Ben kadife iple örmeyi çok seviyorum. Ama böyle bir tarifte yapmak istedim size. Hemen bakın. Sıramın sonuna geldim. Son eksiltmemizi yaptık sıra sonunda. Hemen ilk sık iğnemizin tepesine batıp çıkartıyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çektik. İpimizi biraz uzun bıraktım. Şimdi ben içini dolduracağım çünkü. Dolduralım arkadaşlar. Boncuk elyaf da kullanabilirsiniz. Bu oyuncak elyafı. Güzelce doldurdum arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Gerekirse biraz daha doldurabiliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda 15. sıramızdayız. 2 tane sık iğne yapacağım şimdi. Hemen bakın zincir çektiğim yerin dibine de batıyorum. Bu birinci sık iğnem. Yanına ikinci sık iğnem. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum arkadaşlar. 1 2 sık iğne, bir tane eksiltme. 1 2 sık iğne, bir tane eksiltme yapıyorum. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi artık 9 tane sık iğnemizin kalması lazımdı bu sırada. Sayayım ben. Şu fazla oldu sanırım. 2 4 6 8 9, tamam. 9 tane sık iğnemiz var. İlk sık iğnemizin tepesine batalım. İçinden çıkartalım. Ve bir tane zincir çekelim arkadaşlar. Şimdi gövde kısmı bitti bu arada. Boyun kısmına geçiyoruz. Boyun kısmına arkadaşlar 9 tane sık iğnemizi arttırma eksiltme yapmadan 60 tur boyunca öreceğiz. Şimdi bu aşamada artık buraya geçtiğimiz zaman doldurma işlemi yapamayacağımız için şöyle elinizle güzelce kontrol edin. Mesela bakın benim şu arkada hafif bir ben boşluk hissediyorum şurada. Çok aşırı doldurmayın ama lütfen boşluklar da çok kalmasın. Yani birazcık iyi doldurmak önemli oyuncaklarda. O zaman güzel durmuyor çünkü. Bakın şu arkada gördüğünüz gibi alıyor. Boşluklar var. Onları dolduralım. Şimdi bunu doldurmanın püf noktası arkadaşlar, yeni başlayanlar için söylüyorum. Böyle ilmekleriniz aralık aralık olmayacak. Böyle aralarından elyaflar çıkmaması lazım. Ama bakın şöyle boşluk da olmaması lazım. Şöyle dokunduğunuzda hafif yumuşak, yine bir dolu bir yastık kıvamında olmalı böyle. Yaptığınız yastıklardan bir tık daha dolu olması lazım. Bakın şu kısım hala boş benim. Çok az daha oraya dolum yapacağım. Siz de bu şekilde kontrol ederek ilerleyin. Çünkü 60 tane sık iğneyi ördükten sonra gövdeyi dolduramayız arkadaşlar. Bu kısım önemli. Tamam, bence benim için yeterli. Şimdi 60 sıra 9 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Az önce yanlış söyledim. Örüp gelelim. Boyun kısmını bitirmiş olacağız. Ben tel koymayacağım. Eğer isterseniz tel koyabilirsiniz. Tel koyma işlemi ördükten sonra yapılıyor. Ama bence gerek yok. Çünkü ben bunu çantalarım için yapıyorum. Çantaya bağlayacağım. Ben birkaç arkadaşıma da hediye etmiştim bu şekilde. Çok tatlı duruyor. En son size zaten göstereceğim. Çantaya bağlanmış şekilde de göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir sıra ördüm. 9 tane sık iğnemizi. Şimdi şunu göstereceğim size burada. Bu önemli. Karıştırmamanız için. Şurada bakın ilk ördüğüm sıra var ya. Onun hemen şu kısmına, şu ilmeklerinin alt kısmı, hatta şu kapama yaptığımız yer var ya bakın. Şurası.
Buraya bir tane ilmek belirleyici takalım. Karıştırmamak için şuraya 60 sık iğne yapacağız. Ben en son size bunun ölçüsünü de vereceğim santim olarak yine. Çünkü bazı kişilerin eli sıkı olabiliyor, bazılarının gevşek olabiliyor. O yüzden aynı ebatlarda durması için boyun kısmı özellikle size ölçü vereceğim ben. Ördükten sonra ölçebiliriz. Eğer karıştırırsanız olur da bu kısma koymayı unuttunuz, bir şeyler oldu, çıktı falan. Şuradan sayın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra örmüştük ya gövde kısmını. 15 sıranın üstüne sayarak devam edin. Yani şuradan yine devam edeceksiniz. Şu çizgileri de sayabilirsiniz bu şekilde. Şu kısımları da sayabilirsiniz. Şuradan saydıysanız bu tarafı saymıyorsunuz. Şöyle çizgi çekmiş gibi düşünün. Sadece bu kısmı sayıyorsunuz. Bunlar bizim sıramız oluyor. 75 sıra olması gerekiyor. 60 sık iğneyi ördükten sonra, boyun kısmını ördükten sonra. Örelim arkadaşlar şimdi. Ben bir tanesini ördüm. 59 tane daha örüp geliyorum arkadaşlar. 60 sıra 9 sık iğnemizi örüp geldik arkadaşlar. Şimdi kafa kısmına geçiyoruz. Birleşik öreceğiz yine. Bakın ben kapamamı yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Hemen zincir çektiğim yerin dibine bir tane arttırma yapıyorum. Bir. Aynı yere 2 tane batmak arttırma demekti. 2 tane sık iğne yapıyorum aynı yere. Şimdi bütün 9 tane sık iğnemin hepsini arttıracağım arkadaşlar. Hepsine 2 defa batıyorum. Toplam 18 tane sık iğnemiz olacak. 76. sırayı örüyoruz arkadaşlar. Burayı ördükten sonra size şey vereceğim. Hatta şimdi vereyim. Ölçü vereceğim. Bakalım kaç santim olmuş. Şöyle yapalım. Boyun kısmını ölçüyorum sadece arkadaşlar. Bakın şu ilmek belirleyici taktığım yerden ölçüyorum. İlk sıramdan. Şu şekilde. Şöyle 23 santim olmuş arkadaşlar benim. Bunu biraz daha küçük de yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapın, siz ayarlayın. Ben şimdi size 23 santimlik nasıl oluyor onu göstereceğim. Devam edelim. Hepsine çift batıyoruz arkadaşlar. Yani hepsini arttırıyoruz. Hepsine batalım arkadaşlar. İki tane kaldı. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Kapama yaptık, zincir çektik. Sayalım şuradan. 18 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tamamdır. Şimdi ilk sık iğnemin tepesine batıyorum ve kapamamı yapıyorum arkadaşlar. İçinden geçirdim. Bir tane zincir çektim. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. 76. sıramız bitti. Şimdi hemen zincir çektiğim yerin dibine batıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. Tekrardan 2 sık iğne, bir tane arttırma yapıyorum. 2 sık iğne, bir tane arttırma yapıyorum. 2 sık iğne, bir tane arttırma yapıyorum. 2 sık iğne, bir tane arttırma. 2 bir tane arttırma yaptım arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. Şimdi oluşan ilmeklerimizi sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Sıramızın sonunda 24 tane sık iğnemiz olmuş oldu arkadaşlar. 77. sırayı bitirdik. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz ve kapamamızı yaptık. Bir tane zincir çektik arkadaşlar. Şimdi bu sırada tekrardan 3 tane sık iğne, bir tane arttırma yapacağız arkadaşlar. Hemen dibine battım. 1, şöyle 2, 3 sık iğne yaptım arkadaşlar. Bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğne, ikinci arttırma. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğne, üçüncü arttırma. 1, 2, 3 sık iğne, dördüncü arttırma. 1, 2, 3 sık iğne, beşinci arttırma arkadaşlar. 1, 2, 3 sık iğne ve 6. yani sonuncu arttırmamızı yapıyoruz arkadaşlar. 30 tane sık iğnemiz olacak sıra sonuna geldiğimizde.
Hemen tepesine batıyorum ve kapama işlemini yaptım. Şimdi bir tane zincir çektim. Arkadaşlar şöyle bir 3 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 30 tane sık iğnemizi örüp gelelim arkadaşlar. Hiç arttırma eksiltme yapmıyoruz. 3 tur örüp gelelim. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Kapattık. Bir tane zincir çektik. Şimdi 3 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz arkadaşlar bu sırada. Şimdi şuradan hemen bakın 3 tane sık iğnemi ördüm. Bir tane eksiltme yapacağım. Şu kısmı görüyor musunuz? Önden alıyorum arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Bakın 2 tane başak var. Arkadakini değil, öndekini alıyorum. Yanındakinin de ön tarafından aldım. İkisinin içinden geçirdim ve eksiltmemi yaptım. 3 tane örüyorum arkadaşlar. 2, 3, 6 tane eksiltme yapıyoruz. İkinci eksiltmem. 1, 2 ve 3. İkinci eksiltmemi yapıyorum arkadaşlar. Üçüncü eksiltmemi yaptım. 1, 2 ve 3. Dördüncü eksiltme. 1, 2, 3. Beşinci eksiltmeyi yapıyorum. Hep önden alıyorum arkadaşlar eksiltmede. Eğer yapamıyorsanız detaylı anlatımı YouTube kanalımda mevcut. 1, 2, 3. Sonuncu eksiltmemiz arkadaşlar. Altıncı eksiltmemizi sonunda yaptık. Sıramızı bitirdik ve kapatıyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi sırada 2 tane sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 1 ve 2. Hemen bir tane eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne, 1 eksiltme yapacağız. Yine 6 tane eksiltme yapacağız. 24'e düşmüş olan sık iğne sayımızı 18'e düşüreceğiz arkadaşlar. 1, 2. Eksiltiyorum. 1, 2. Eksiltelim. 1, 2. Eksiltelim. 1, 2. 6. eksiltmemiz arkadaşlar. Hemen yapalım. Sıramızın sonuna geldik. Hemen başına battım. İlk sık iğnemi kapattım arkadaşlar. Bir tane de zincir çektim. Şimdi bir sık iğne yapacağız. Bir eksiltme yapacağız bu sıramızda. 12 tane sık iğnemiz kalacak sıra sonunda. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanına eksiltme yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen bir eksiltme yapıyorum. 6 defa yapacağız eksiltmeleri. Bir sık iğne, bir eksiltme, bir sık iğne, bir tane eksiltme, bir sık iğne, bir tane eksiltme, bir sık iğne, bir tane eksiltme. Çıktı. Bir tane eksiltme arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. Kapama işlemini yapalım. Bir tane zincirimizi çekelim. Şimdi dolduracağız arkadaşlar. Burayı. Doldurma işlemini yapabiliriz. Kafayı doldurduk arkadaşlar. Şimdi son sıramızı yapacağız. 12 tane sık iğnemiz vardı arkadaşlar. Bir tane zincir çekmiştik. Bakın şu zincir çektiğimiz yerinde bir 6 tane eksiltme yapıyoruz arka arkaya. Hepsine eksiltme yapacağız. Birinci eksiltme. İkinci. Üçüncü arkadaşlar. 4. 5. 6. Şimdi kapamamızı yapalım arkadaşlar. Yine ilk yaptığımız eksiltmenin başına battım, çıktım. Kapattım arkadaşlar. İpimi bu sefer zincir çekmiyorum bakın. Şöyle küçük bir boşluk kaldı orada. Birazcık uzun kestim. Dikeceğiz çünkü. Kestik arkadaşlar. Şöyle içinden çıkaralım bunu. İğnemizi takalım. Bu aşamada kafanın doluluğunu kontrol edebilirsiniz. Bence benimki iyi. Çok aşırı dolu olunca da elyaflar çıkıyor bakın. Şimdi arkadaşlar bakın.
Şurası kapama yaptığımız yer. Şuradan hemen şuna batıyorum. Aldım. Hemen yanındakine aldım. Bakın arkadaşlar şu ikili ya, böyle batmıyorum. Bunun sadece bir tanesine, önden olan kısmına batıyorum. Zaten bu şekilde belli oluyor hepsi. Hemen hepsine batacağız sıranın başına kadar. Bu şekilde geldik arkadaşlar. Şimdi çekiyoruz. Çektik arkadaşlar. Şimdi biraz sağlamlaştıralım. Hemen yanına, bakın aşağıda şöyle bir yere batıyoruz ve içinden geçiriyoruz arkadaşlar. Zaten gözükmeyecek. Şimdi hemen dibinden batalım ve herhangi bir yerden şöyle şu aşağılardan çıkartalım. Şimdi birazcık çekiştiriyorum ve kesiyorum arkadaşlar. Tamamdır. Kafa kısmını da bitirdik bu şekilde. Şöyle gözüküyor, bakın gövdesi, kafası. Gövdesi daha büyük. Bunu çıkarabiliriz artık. Şimdi önce kolları yapalım. Sonra bacakları yapacağız. Ben şöyle birer tane yaptım. Sonra size tırnakları nasıl yapılır onları da göstereceğim. Bu kolu, bu bacağı arkadaşlar. Bacakla başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle gözükecek bacağımız. Şimdi hemen sihirli halkamızı yapalım arkadaşlar. Şöyle sihirli halkamızı yapalım. Bir tane çekiyorum, sıkıştırdım. İçine 9 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sihirli halkamızı kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İçinden geçirdim, kapattım. Şimdi arkadaşlar yanına, şimdi bu sıraya ikinci sıramıza başlamış olacağız. Yanındakine şöyle blue örüyorum arkadaşlar. Bakın. Blue örmek, hemen göstereyim size. Şu öndeki ilmeği tek bırakmak. Bakın şu iki tane başak var ya. Böyle ikisini birden almıyorum. Bunu da almıyorum. Hemen arkasındakini alıyorum arkadaşlar. Hepsini bu şekilde öreceğiz, 9 tane. Ben burada bir tane aldım. Bu ilk yaptığıma ilmek belirleyici takacağım arkadaşlar. Zincir çekerek örmeyeceğiz bunları. O yüzden ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine, blue sık iğnenin tepesine bir tane zincir ilmek belirleyici taktım. Hemen yanındakini de blue örüyorum. Diğerini de bakın hep arkadan alıyorum. Hep arkadan alıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle 2 ilmek var. Ben arkasındakini alıyorum. 9 tane yapacağız bu şekilde. Pardon. Arkadan alıyoruz hep. Bunun da arkasından bakın şöyle biraz yuvarlanmaya başlıyor. İlmeği karıştırmayın. Arkasındakini aldım yine. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz elimle düzeltiyorum. Böyle gözüküyor. Şimdi buradan ilmek belirleyicimi çıkardım. Buraya hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar ilmek belirleyicimi yerine takıyorum. Şimdi 3 tur boyunca arkadaşlar arttırma eksiltme yapmadan 9 tane sık iğnemizi öreceğiz. Ben sizinle birlikte öreceğim çünkü biraz zorlanabilirsiniz. Burada küçük olduğu için oyuncak. Ben herkes yapsın istiyorum. Yeni başlayanlar da böyle şeyler yapabilsin. Hediye edebilsin. Kendisi de kullanabilsin istiyorum. O yüzden detaylı bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Takıldığınız bir yer olursa lütfen yorumlarda yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Ve geldik arkadaşlar. İlk sıramızı bitirmiş olduk. Çıkarıyorum ilmek belirleyiciyi. Bir sık iğne yaptım. Tekrar aynı yere ilmek belirleyicimi takıyorum arkadaşlar. Yerimi kaybetmiyorum. Şimdi 2 sıra daha öreceğiz. Şu elimle birazcık düzelttim. Bu şekilde. Hemen yine yanındakini de örüyorum. Toplam 9 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Sürekli onu örüyoruz. Şekil almaya başlıyor zaten. İkinci sıram bitti. İlmek belirleyicimi çıkardım. Hemen dibine batıyorum. Tekrar bunu da buraya takıyorum arkadaşlar. Üçüncü sıradayız. Son sıradayız. Arttırma eksiltme yapmadan yaptığımız yere. Bunu da örelim. Örüyoruz arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi şöyle yapalım birazcık ipimizi. Şurada çıkan ip var. Bunu ben keseceğim. Şöyle içine kaptıracağım. Tamam arkadaşlar.
ilmek belirleyicimi çıkarttım. Şuraya. Bir tane hemen oraya sık iğnesini yapayım. Tekrar geri takacağım, onu yerini kaybetmeyelim. Bir sık iğne yaptım. Hemen yerine taktım ilmek belirleyicimi. Arkadaşlar şimdi 3 tane sık iğne yapacağız toplam. Birinciyi yaptık. 2 ve 3. Şimdi bir tane azaltma yapacağız arkadaşlar. 1 azaltıyorum. Şimdi 4 tane daha kalan sık iğnemiz var. Onları örüyoruz arkadaşlar. 1 bir tanesini atladık şurada. Şuraya atlamışız. 1 2 3 şöyle 4. 4 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Onu ördük. 2 3 ve bu da 4. Şimdi arkadaşlar 3 sıra boyunca 8 tane sık iğnemiz var burada. Artırma eksiltme yapmadan örüp geliyoruz arkadaşlar. İlmek belirleyiciyi her tura takalım lütfen. Örüp gelelim. 8 sık iğnemizi 3 tur ördük geldik arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnemiz bu. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Hemen buraya batıyorum. Bakın içinden çıkardım. Kafama yaptım. İpimi uzun kesiyorum biraz. Çünkü dikiş yapacağız. Şu yeterli. İçinden çıkartıyorum arkadaşlar. Bu ayağı buraya koyalım. Siz bu ayaktan bir tane daha örüp gelin arkadaşlar. Ayakları bitirdik arkadaşlar. Şimdi kolları örüyoruz. Şu şekilde. Bu tırnaklarını en son göstereceğim size. Siz ayaktan 2 tane, koldan 2 tane öreceksiniz. Başlayalım. Bunu birlikte örelim. Hemen sihirli halkamızı yaptık. Sıkıştırdık. İlkini saymayarak 8 tane sık iğne yapalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sayalım. 2 4 6 8. Kapatalım arkadaşlar. Şimdi ilk sık iğnemizin tepesine batacağız. 6 ve 8. Şuraya. Ve çekiyoruz. Şimdi bu şöyle küçük bir boşluk oluşuyor. Şöyle göstereyim. Hemen bunu biraz daha sıkıştıralım arkadaşlar. Kapandı. Şimdi blue öreceğiz. 8 tane sık iğneyi hemen şuradan yanındakine battım ve arkasından aldım arkadaşlar. Aynı ayakta yaptığımız gibi. İlkinin üstüne sık iğnemizi tepesine hemen ilmek belirleyicimizi takalım. Taktık. Şimdi hepsini blue şekilde öreceğiz arkadaşlar. Arkalara batıyorum. Bakın hep arkaya batıyorum. Sadece bir tarafını alıp arka tarafını alıyorum. 8 tane yapacağız. Tamamdır. Şöyle elimizle düzeltelim. İlmek belirleyicimizi çıkartalım. Bir tane sık iğne yapalım arkadaşlar. İlmek belirleyicimizi takalım yine. Şimdi 2 tane sık iğne yapacağız. Birini yaptık. Şöyle hemen yanındakine yapıyorum. İkinci. Bir tane eksiltme yapıyorum. Eksiltme sadece önden almakta arkadaşlar, bakın. Ön taraflarını alıyorum sadece. Arkaları almıyoruz bu sefer. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Bir tane eksiltiyorum arkadaşlar. Son 2 ilmeğim. 1. Sadece ön kısımlarını aldım. Ve 2. Eksilttim arkadaşlar. Örelim. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarttım. Onun olduğu yere bir tane sık iğne yaptım. Ve tekrar ilmek belirleyicimi taktım. Her turda takın arkadaşlar. Sıramızı kaybetmeyelim. Karışıyor çünkü. Şu elimizle düzeltelim. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. Şimdi 4 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 6 tane sık iğnemizi öreceğiz arkadaşlar. İlk turu birlikte örelim. Sonraki 3 turu örüp gelelim arkadaşlar. Toplamda 4 tur olacak. Küçük olduğu için örmesi birazcık zor oluyor. Yani ilmekleri geçirmesi, elimizde tutması biraz zorlaşıyor ama basit yani. Geldim arkadaşlar sıra sonuna. Yine aynı şekilde ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Hemen onun olduğu yere batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi tekrar takıyorum arkadaşlar. Şimdi 3 tur daha örüp gelelim arkadaşlar. Şimdi sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. İlmek belirleyicimi
Şu şekilde ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Onun olduğu yere bir tane batıyorum. İpimi çıkartıyorum ve içinden geçiriyorum. İpimi uzun bırakacağım. Şöyle şu kadar bir şey. Ve kesiyorum arkadaşlar. İçinden geçirdim. Şimdi bu elimiz. Ben şu ipi de kesmiştim. Şu şekilde gözüküyor. Şöyle. Bu elimiz. Şimdi bunları bakın ben tırnakları yaptım. Şimdi bunları da yapacağız. Elimizden başlayalım. Şu beyaz ipimizi aldık arkadaşlar. Şuradan içinden bakın tığımı yerleştirdim. Şimdi kolumuzun nasıl duracak önce onu göstereyim size. Bakın bu vücudun gövdesi. Kolumuzu şu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Böyle dikeceğiz. Yani şu tırnak kısımları dışa bakacak. Böyle dikeceğiz. Bunu da buraya böyle dikeceğiz. Şimdi bakın şu ayarladığım kısım. Yani şu ip hep arka tarafında kalacak. Bunda da arka taraftaydı. Bunda da arka tarafta kalacak şekilde ayarladım. Ve bakın şöyle yanda kalacak. Arka yanda kalacak. Bu şekilde. Şimdi buraya şöyle düzeltiyorum elimle. Böyle kalınca şu kısma tırnakları yapacağız. Bir, iki, üç, 4 tane de yapabiliriz arkadaşlar tırnakları. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi ilk dördüncüye geliyorum. Şu kısma. Bakın. Şurada blue ördüğümüz yer var. Hemen şöyle blue ördüğüm yerin altına bakın şu çizgi bizim blue ördüğümüz çizgi. Görüyor musunuz şu kısım? Ben hemen şuraya çıktım. Altına. Beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimizi tığımıza batırıp buradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi blue ördüğümüz kısma bakın burada zaten ilmekler belli oluyor. Hemen geçirdik. Bir tane zincir yaptık. Bunu saymıyoruz. Tamam mı? Bunu saymıyoruz. Bu kapama olarak geçecek. Şimdi 1 ve 2. 2 tane zincir çektim arkadaşlar. Bakın. Kapama yaptım. 1 ve 2. Bunu da sayarsam 3 oluyor. Hemen yanına bakın. Bir tanesini atladım. Yanına geldim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Hemen yanına geliyorum. Yanındaki blue ördüğümüz kısmı buna içinden geçiriyorum. Ve bakın bunu sık iğne olarak örmüyorum arkadaşlar. Bunu da kapama yapıyorum. Bunun içinden geçiriyorum. Bu şekilde üçgenimiz oluştu. Şimdi bir, iki zincir çekiyorum. Bakın buna değil yanındakine. Buna değil yanındakine batıyorum. İçinden çıkarttım. Bir sık iğne yaptım. Hemen yanına geldim. Blue ördüğüm kısım. Oradan bir tanesini aldım. Örmedim. Hemen bunun içinden geçirdim. Bir, iki zincir çektim. Bir tanesini atla bakın. Hemen şuna batmıyorum. Yanındakine geldim. Battım. Çıkardım. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen yandaki, hemen bakın yanındaki blue ördüğüm kısma bir tane ilmek çıkardım ve bunu bunun içinden geçirdim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ipimiz şöyle birazcık uzun bıraktım. Çok uzun bırakmanıza gerek yok. Bu şekilde çıkardım arkadaşlar. Şimdi böyle yamuk yalık duruyor. Şuradan hemen bakın tığımı aldım, delik kısmından girdim. Hemen şuradan. Blue ördüğüm sıranın bir üstü oluyor bu. Bakın şurası. Şöyle daha net göreceksiniz. Bakın bu blue ördüğümüz kısımlar vardı. Buralara yapıyoruz zaten. Hemen onun olduğu sıranın dibine. Geldim. Bu ipimi aldım. Buradan doluyorum arkadaşlar. Bunun içinden çıkardım. Bu şekilde. Çıkardık arkadaşlar. Biraz zor çıkıyor bakın. Parça parça çıktı benimkisi mesela. Öyle olursa da bir şey olmaz yani. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi gayet düzgün oldu tırnaklarımız. Bu ipimizi burada sıkıştıracağız arkadaşlar. Şimdi burası önemli. Bu işlemi yapmanız gerekiyor. İki ucu aldım ve bağlıyorum. Birinci düğümü, ikinci düğümü, üçüncü düğümü. Ben üç düğümü de bağladım. Bunu keseceğiz şimdi. Şöyle biraz şuradan keselim.
Tamamdır. Bunu onun içine koyacağız arkadaşlar. Makasla kaktıracağım. Dikkatli kaktırın. Tamam arkadaşlar. Kolumuz hazır. İki kolumuz da hazır. Şimdi ayağa da aynı işlemi yapacağım. Şu şekilde ayakları da yerleştirdiğimde bakın. Ayakları kol gibi yerleştirmeyeceğiz. Kolu şu şekilde dikeceğiz direkt. Ama ayakları yuvarlak şekilde dikeceğiz. Yani bunu böyle etrafının hepsinden dikerek yerleştireceğim ayakları. Şöyle duracak ayaklarımız. Bu şekilde duracak. O yüzden bakın şu ortanın şu kısmına dikeceğiz ayakları. Şöyle durması için biz de hep bu ipimiz arka tarafa bakacak şekilde bunu ayarlayacağız arkadaşlar. İkinci ayağını ayarlıyorum. Bakın ipim burada boru şeklinde zaten. İpim arkaya bakacak. Bunu da bu şekilde dikeceğim. Yani bunda da şöyle şu kısma yapıyorum arkadaşlar. Şuraya. Şuradan başlayabiliriz. Şöyle ortaladım, bakın arkaya geldi ipim. Ve hemen şuradan çıktım arkadaşlar. Aynı işlemi yapıyoruz zaten, yani hani çok farklı bir şey yok. Ayakta da elde olduğu gibi ipimizi buradan çıkarttık. Şu şekilde biraz ucunu bıraktım. Parmağıma doladım arkadaşlar. Bakın şu blue ördüğüm kısımlar. Hemen ona batıyorum. Bir tane zincir çekip bunu buraya sabitliyorum. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum, sonra toplam 3 oluyor. Ama bir tanesini saymıyoruz. Sabitleme zinciri olduğu için ilk yaptığımız. Bir tanesini atlıyorum. Yanındakine geliyorum ve oraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki blue örgümün hemen yanındaki blue örgüsüne geçtim bakın. Bir tane kapatma yapıyorum. Kapattım. 1 2 2 zincir. İlk zincirimin başına bir tane sık iğne yaptım. Yana geldim. Blue ördüğüm kısım. Kapattım. 1 2 zincir. İlk zincirimin başına bir tane sık iğne. Hemen yana geldim. Şurada bakın. Bakın şurası değil benim. Şu kısım. Blue ördüğüm kısım. Ben buraya bir tane kapatma yaptım arkadaşlar. İpimi şöyle bıraktım. Kestim. Bu şekilde. Hemen bunun dibinden, bakın şu blue ördüğüm sıranın dibinden battım. Bunların hepsini, ipin hepsini birlikte çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi düğümümüzü de atalım. Buna da 3 tane sağlam olsun. 1 2 ve 3. İpimizi keselim. Beyaz ipleri kesiyoruz. Tamamdır. Şimdi göz var ve burun kaldı sadece. Bunları da yapalım. Sonra dikme işlemlerine geçeceğiz. Önce gözle başlayalım arkadaşlar. Yine beyaz ipimi alacağım. Şöyle. Beyaz ipimizi alalım. Önce beyaz kısmını yapıyoruz. Sonra kahverengi kısmını yapacağız. İki aşamadan oluşuyor göz. Şimdi yine bir sihirli halka yapıyoruz. Şöyle hemen yaptım sihirli halkamı. 6 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 sıkıştırdım. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum arkadaşlar. 2 4 ve 6 çıkardım. Kapamamı yaptım arkadaşlar. Yine ilmek belirleyici kullanacağız. Hemen yanına gelelim. Bir tane sık iğne yapalım. Buraya da ilmek belirleyici takalım arkadaşlar. Şimdi bir tane daha sık iğne yapıyorum. Toplam 2 tane sık iğne yaptım bu sırada. Bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar 2 sık iğne yapıyorum. 2 sık iğne, bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. 8 tane sık iğne oldu bu aşamada. Şimdi ipimi birazcık uzun bıraktım arkadaşlar. Şimdi burada gözü takacağız. Şöyle düzelttim elimle.
Gözünüzü takalım. Bakın tam şu sihirli halkanın ortası. Sihirli halka yapmıştık ya. Ben 6 milim göz kullandım. Ama istediğiniz boyutta kullanabilirsiniz. Yani 5 de olur. 8 de olur buna. 8 belki büyük gelebilir biraz ama 5 çok rahat olur arkadaşlar. Sihirli halkamı yaptığım yere hemen orta boşluğa geçirdim arkadaşlar bu şekilde. Kilit kısmını da yapalım. Şurayı düzeltelim. Ve kilitlendi. Şimdi arkadaşlar sağlam olması için çocuklar oynuyor ya bununla. Bu şekilde kapatacağız. Şöyle yaktık arkadaşlar. Şimdi devam edelim gözümüzü yapmaya. 2 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 8 tane sık iğneyi öreceğiz arkadaşlar. Bunu buradan alalım. Tekrar yerine takacağız ilmek belirleyiciyi. Şuraya tekrar taktım. Birinci turu yapıyorum. Elimizle bakın şöyle biraz düzeltebiliriz. Ördükçe düzeliyor zaten de. Buraya da bir sık iğne. İlmek sayısı çok az. Biraz zorlanıyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Elimle biraz düzelttim arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şimdi bir sıra daha öreceğiz. Bundan sonrası çok kolay zaten. Hemen bunu da yerine taktım. Bir sıra daha örelim. Sonra eksiltmemizi yapacağız ve gözümüz bitiyor. Beyaz kısmı. Tamamdır. Şimdi eksiltmemizi yapabiliriz arkadaşlar. İlk eksiltmemizi yapıyoruz. Önden aldım. Ve ikisini birlikte ördüm. Buraya ilmek belirleyicimi takıyorum arkadaşlar. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 4 tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonunda 4 tane sık iğnemin kalması lazım. Bu 3. eksiltme. Ve bu da sonuncu. Bunu çıkartabiliriz artık. İpimizi şöyle biraz uzun kestik. Şuradaki sihirli halkanın ipini de keselim. Bunu da keselim. Ucuna iğnemizi takalım arkadaşlar. Dikiş yapacağız. Bakın. Şuralardan yine geçiriyorum. Ve sıkıştırıyorum. Bu şekilde. Bir tane de sağlamlaştıralım. İçinden geçirdim. İpimizi saklayacağız. Hemen şuradan battığım yerin dibinden, şuralardan bir yerden rastgele çıkardım. Şöyle çekiştirdim. İpimi de kestim arkadaşlar. Şimdi şöyle. Gözümüzün beyaz kısmı oldu. Şimdi kahve kısmına geçelim. Yine sihirli halkayla başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle sihirli halkamızı yaptık. Bir tane sıkıştırdık. 6 tane sık iğne örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Kapattık arkadaşlar. Böyle. Yine ilmek belirleyici kullanacağız. Kapama işlemini yaptım. Şimdi 6 tane arttırma yapacağız arkadaşlar.
Hemen yanındaki ilmeğe bir iki sık iğne yaptım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine ilmek belirleyicimi taktım. 2 sık iğne oldu. Şimdi buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum aynı yere. Bu arttırma oluyor arkadaşlar. Tekrar yapıyorum. Toplam 6 tane arttırma yapıyoruz. 12 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Sıramızın sonuna geldik. İlmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Şimdi şuraya hemen bir tane sık iğne yaptım. Şimdi buraya ilmek belirleyicimi taktım tekrardan. 5 tane sık iğne öreceğim arkadaşlar. 1 2 oldu. 3 4 ve 5. Şimdi bir tane arttırma yapıyorum. 1 arttırma. Tamam. Şimdi 5 sık iğne daha örüyorum. 2 3 4 ve 5. Bir tane daha arttırma yapıyorum. Toplam sıra sonunda 14 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şimdi bunu çıkarttık. Tekrardan bir sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan 14 tane sık iğnemizi öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Sıramızın sonuna geldik. İlmek belirleyicinin olduğu yere battım. Kapama yaptım. Zincir çekmiyorum. İpimi uzun kesiyorum arkadaşlar. Hem gözün beyaz kısmını dikeceğiz bu iple. Hem de gözü en son kafaya dikeceğiz çünkü. O yüzden bir tık uzun bırakıyorum. Şöyle. Şöyle yeterli. İçinden çıkarttım. Şöyle bir de düzeltelim. Evet. Hazır arkadaşlar. Şunu da kesebiliriz. İyice çok kısa da bırakmayın. Şu şekilde kesebilirsiniz. Şimdi gözü bunun içine dikelim. Bakın şu şekilde duracak. Bunu yaptığımızı aldım, hemen buraya koydum. İğnemizi de geçirelim. Etrafından denk gelen sıranın etrafından hepsini dikeceğiz. Bata bata hepsine. Bakın şöyle gözükecek. Ben birini yaptım. Siz de bundan 2 tane yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi koydum arkadaşım. Şöyle ortaladım gözüne. Hemen şuraya bakın. Gözün yanından sayın. 1 ve 2. İkinciye batıyorum. Bu şekilde. Bir tane ilmek aldım. Karşısına batıyorum. Aynı sırada dikmeye özen gösterin. Bütün şeylere batacağız. İlmeklere batacağız. Kahverengi yerdeki bütün ilmekleri alarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Sıranın sonundayız. İçinden geçirdim. Düğümümü de attım arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor. Bunu da yaptık. İşte biraz büyük olmuş. Bu şekilde. Gözler hazır. İğnemizi çıkartalım. Şimdi bir tek burun kaldı arkadaşlar. Burunu da yapalım. Burun içinde şöyle açık kahve bir ipim var. Onu kullanıyorum. Bir tane yine sihirli halka yapacağız. Bir tane yaptım, bağladım. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 oldu. 3 4 5
ve 6 arkadaşlar. Sayalım. 2, 4 ve 6. Sıkıştıralım ipimizi. Güzelce. Hemen ilk yaptığımızın tepesine batıyoruz. Ve kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi 6 tane arttırma yapacağız. Şuradan hemen yanına geldim. Kapama yaptım yerin. Buraya 2 tane sık iğne birden öreceğim arkadaşlar. Birinci arttırma sayalım, burada ilmek belirleyici kullanmayacağım artık. Şöyle ikinci arttırma. Üçüncü arttırma. Bu ipi de götürüyorum arkadaşlar, bakın. Şöyle tığımın üstüne koyarak götürüyorum. Dördüncü arttırma. Beşinci arttırma. Ve sonuncu arttırmamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakacağız. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir bakalım nasıl duruyor. Yeterli. İpimizi biraz uzun keselim. Dikeceğiz. Şu kadar yeterli. Şimdi dikme işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Hazırsanız. Önce kafasından başlayalım. Şöyle kafa kısmı. Önce gözleri takacağız. Sonra burnu takacağız. Ağzı yapacağız arkadaşlar. Evet. Şu şekilde. Böyle. Benim gözümün birisi büyük, birisi küçük. Yanlış örmüşüm. Yani farklı bir tarifte kalmışım sanırım. Şunu küçük örmüşüm yanlışlıkla. Siz buna göre yapacaksınız. Yani benim anlattığıma göre 4 olacak şu gözlerinin sırası. Zaten beyazda sıkıntı yok da şuranın bir sıra fazlası var. Bunda bir sıra eksik. Ama bence farklı ve güzel durdu bu şekilde de. Böyle yapacağız. Şimdi yerini ayarlayalım. Gövdeyi düzeltiyorum arkadaşlar şu şekilde. Yamuluyor, içi boş ya. Böyle duracak. İğne kullanalım bu aşamada. Şöyle şu ip kısımları şuraya gelecek şekilde ayarlayın. Buraya gelsin. Şurası iyi bence. Hemen bakalım neresi. Şu kısım. Şimdi sayı vereceğim size. Şöyle duracak. Arkadaşlar bakın şu kapattığım yer en son diktiğimiz yuvarlak kısım. Bundan sayıyorum. Şöyle bunu 1 sayıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5.'yi bitirdim. 6.'nın başlangıcı oluyor. Şuraya bakın. Şu kısma. Takıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. 5.'nin bitişi 6.'nın başlangıcı. Bunu da sayacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5.'nin bitişi 6.'nın başlangıcı arkadaşlar. Gözleri dikelim. Bu biraz önde olmuş. Bunu da şuraya takıyorum. İki göz arasını da söyleyeyim size. Böyle gayet. İki gözün arası da arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 tane sık iğne var iki göz arasında da. Bu şekilde dikeceğiz. Bu taraftan başlayabiliriz. İpimizi geçirdik. Şu kısmı burada bırakmıştık ya arkadaşlar. Bunu şöyle aşağıdan şu gözün içinden şu dikeceğim kısma getiriyorum. Bu şekilde gözükmeyecek. Şimdi buradan bir tane ilmek alıyorum. Bunu buraya sabitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bunu buradan böyle dikerek gideceğiz. Bakın. Böyle dikeceğiz ve gideceğiz. Hemen bu tarafa geliyorum. Şuradan. Oldu. Hemen. Öyle rastgele alıyorum arkadaşlar. Bakın. Hani bitişinin karşısına ne denk gelirse onu alıyorum. Planlı bir gidiş yok bunda. Kafanıza göre yapabilirsiniz. Şöyle elinizi koydunuz. Gözünüzle hizaladınız. Şöyle bakıyorsunuz. Düzgün olan kısımdan dikmeye devam edebilirsiniz. Mesela şu köşelerden hep tutturuyorum.
Bunu da buradan. Bunu da tutturduk arkadaşlar. Şimdi şu alt kısımdan bir tane alıyoruz. Şöyle aldım arkadaşlar. İçinden de geçiriyorum. Şöyle. Tekrar batacağım oraya. Bu şekilde. Gözümüz hazır. İpimi de kaydırayım. İpimizi şurada bir yerde arkaya doğru geçirdim ve burada bir tur sağlamlaştırdım arkadaşlar. Güzelce sıkıştırdım. Şimdi dibinden batıyorum. Karşıdan bir yerden rastgele çıkıyorum. Bu şekilde çıktım. Biraz çekiştiriyorum ve kestim dibinden. Tamam. Gözümüzü yaptık arkadaşlar. Şimdi diğerini de yapalım, gelelim. Arkadaşlar gözleri diktim. Şöyle burnu da yerleştirdim. Bunu birazdan dikeceğiz. Şimdi önce ben şöyle yaptım. Bakın kolun birini diktim. Ayağın birini diktim. Şimdi sizle birlikte diğerlerini de dikeceğiz. Şöyle zaten dönüyor bu kısım. O yüzden çok böyle gözükmüyor olabilir. Şöyle duracakmış gibi hemen ayarlıyorsunuz. Göz kararı. Şimdi şöyle taktım arkadaşlar. Bakın şu ilk yaptığım sıram vardı ya boyundan. Onun olduğu yere takacağız. Bakın şuradan girdim. Hemen bu boynun ilk olduğu kısımdan giriyorum. Bunları ben hep göz kararı yerleştirdim. Siz nasıl isterseniz öyle yerleştirin. Zaten çok düzgün olması çok güzel durmasını engelliyor. Çok aşırı düzgün olmaması lazım. Bu karakter biraz böyle yamuk yılık olan bir karakter. Bu şekilde. Arkadaşlar şuradan battım. Karşısından çıktım. Bunun hizasına gelecek şekilde. Şimdi buradan dikerek şöyle çevirdim. Dikerek devam edeceğim. Bakın şu ikisini de alıyorum. Şu iki kısmını da alıyorum bundan. Aldım. Tuttum kolunu. Bu şekilde sıkıştırdım. Dike dike gidiyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın şu üstten birer taneler alıyorum şimdi. Diktim. Şunu çıkarabiliriz. Sıkıştırdım. Şimdi şuradan alıyorum arkadaşlar bir tane. Bakın şu kısımdan. Şuradan alıyoruz. Dibinden. Bir oradan bir oradan alarak sıra sonuna kadar geleceğiz. Şurayı da alalım. Bakın bir buradan aldım, bir buradan aldım. Diktim. Bu şekilde. Arkasına geçiyorum. Sağlamlaştıracağım. Hemen dibinden. Şuradan giriyorum. Rastgele dip kısımlarından batıyorum. Bu şekilde. Şuradan aşağıdan batıyorum. Yukarıdan batıyorum. Buraya kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi ipimizi saklayacağız. Battığım yerin hemen dibinden battım. Şu karnın içinden bir yerden çıkardım. Ve kesiyorum arkadaşlar. Dipten kestim. Saklandı. Şimdi bacağı dikeceğiz. İpimize takalım.
Bakın. İkisinin de yönü aynı yönde olması lazım. Baksın. Şimdi bacakları şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yuvarlak şekilde dikeceğiz. Şu yuvarladığım kısım var ya, bakın. Şu küçük yuvarlağın hemen bu bitişine gelecek. Yani bacağın şu ilk hemen sırasının yanına şöyle şu şekilde duracak. İğnemizi taktık arkadaşlar. Bir iğne daha takacağım. Oynamasın diye. İpim arkada. İpimden yuvarlayarak bu şekilde gideceğim arkadaşlar. Şöyle. Buraya denk gelecek. Eşitliği de kontrol edelim. Biraz burada. Biraz da burada. Bu şekilde duracak arkadaşlar. Dikelim bacağımızı. Alttan bir tanesine batıyoruz. Şimdi hemen karşı tarafa geldim. Buraya da batıyorum arkadaşlar. Şuraya geliyorum. Batıyorum. Bakın. Bunların şu orta kısımlarından şöyle ilmeklerin içinden geçirerek şöyle batıyorum. Bir yukarıdan batıyorum, bir aşağıdan batıyorum. Sırayı takip ederek denk geldiği yerlere batarak gidiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Onu da çıkaralım. Şöyle kapattım gözün ucuyla. Şu hizayı da bozmuyorum. Şimdi şuradan şuraya da batıyorum. Ve şuraya da batalım. Bitişine. Bunu da buraya batıyorum. Sabitliyorum. Şuradan dibinden batıyorum arkadaşlar. Şuralardan bir yerden çıkartıyorum. Tamam. Keselim. Şimdi sadece burnunu dikmemiz kaldı. Onu da dikelim arkadaşlar. Bakın gövdemiz şu şekilde duruyor. Burnumuzu dikelim. Sonra şöyle çıkaralım şuradan. Arkadaşlar burnu hizalayacağız şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane sık iğnemiz var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu 6. Şurası tam ortası arkadaşlar. 7 ile 6'nın arasında şurası. Tam ortası. Tam ortasını ayarladım. Bu ip içeride kalacak. Sabitleyelim. Arkadaşlar bakın gözlerin bitiş kısmını şöyle şuradan şöyle geliyorum ve şurayı baz alarak yapıyorum. Dikiyorum arkadaşlar buraya. Tutturdum. İpimizi geçirelim. Alttan dikiş yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Şöyle aşağılardan alıyorum. Bakın şu altlardan. Koyu renkli bir ip çok gözükmüyor olabilir. Ama sizinle dikiyorum. Siz de rahatça yapabilin diye. Bu hizadan devam ediyoruz. Buraları hızlandırmayacağım arkadaşlar. Siz de rahatça dikin istiyorum.
işimiz bitti arkadaşlar. İpimizi de saklayalım. Keselim. Herhangi bir yerden çıkarttım ipi. Kafası da bu şekilde oldu. Şöyle siyah bir ip aldım arkadaşlar. Katını açtım. 5 katlı falan oluyor genelde bunlar. 2 katlı kullanıyorum şu an. 3 de olur, fark etmez. Şimdi şuradan, arkadan, enseden, kafasının arkasından bir yerden giriyorum ve tam şurasından, bakın burnu diktiğimiz yer var ya, hemen bir yanından, bir sık iğne yanından çıkıyorum arkadaşlar. Şurada. Şuradaki sayıyı da vereceğim şimdi. Şuradan çıktık. İpimizi bakın tam çekmiyorum. Şurada şu kadarlık bir ip bırakıyorum. Şimdi ağız kısmına şekil veriyoruz. Sabitleyeceğimiz yer olacak çünkü. Dişleri de ekleyeceğimiz için. Tam şuraya. Bunun karşısına arkadaşlar, tam karşısına yine bir tane boşluk bırakıp batıyorum ve sabitleme yapacağım için tam şuradan, ortadan, ağzın geleceği kısmın olduğu kısımdan bakın şöyle çıkartıyorum. Battım ve buradan çıkarttım. Şimdi arkadaşlar şöyle hafif çekiştireceğim. Bir tık aşağıdan olmuş. Şöyle biraz çekiştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle düzeltelim. Bunu böyle yapıyoruz. Ve sabitliyoruz. Bu arkadan sabitleyeceğim şimdi. İpimizi taktık. Şimdi. Bakın arkadaşlar, ayarladığım kısım burasıydı. Şöyle göstereyim ağız kısmını. Burnun altına geldi. Ben bir tık daha aşağı insin istiyorum. Bunu siz ayarlayabilirsiniz. Şöyle. Şöyle dursun. Şimdi tam bu battığım kısmın buradan bir tık aşağısına iniyorum. Ve şu arkadaki, kafanın arkasındaki ipin hemen yanından, aynı yerin içinden, bakın aynı yerin içinden, bu şekilde gözüküyor mu, şöyle çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle çok aşırı hızlı çekmeyin, biraz ağır ağır, şu şekilde. Biraz fazla çekildi. Tamamdır, düzenledik arkadaşlar. Ağız kısmımız da hazır. Şimdi ipimizi şuradan şöyle bağlayacağız, sonra da saklayacağız arkadaşlar. Çok aşırı sıkmadan bağlıyorum ipimi. En az 2 düğüm atalım. Kayar. Bağladık. Ben 2 tane attım arkadaşlar. Şimdi aynı yerden batıyorum ve herhangi bir yerden, kafanın herhangi bir yerinden çıkarttım. Ve kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da saklayalım. İpimizi geçirdik. Battığım kısımdan, bakın ipin çıktığı kısımdan batıyorum. Herhangi bir yerden çıkartıyorum. Tutuyorum, birazcık çekiştirdim. Tamamdır. Şimdi dişlerini yapacağız arkadaşlar. Beyaz ipi kullanacağız yine. Yeterli olur. Şimdi arkadaşlar zincir çekeceğiz. Şöyle bakın, zincir çekeceğim. İpimi tığıma doladım. Şu şekilde oldu. Buradan tuttum. Bir tane zincir çektim ve bunu sıkıştırdım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Buna değil, hemen yanındakine bir sık iğne. Bunun yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Ve bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. 2 ve 3. Şimdi yine 3 tane zincir çektim arkadaşlar. 1, 2, 3. Hemen yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum. Dişimiz hazır arkadaşlar. Bu şekilde en son yaptığımın içine geliyorum ve bu ikisini, bir dakika, şu en son yaptığımızın içine gelelim, batalım. Şöyle olmadı, bir dakika. Şimdi arkadaşlar dişleri yapmaya başlayacağız. Şöyle hemen ipimi tığıma doladım.
Bir tane zincir çektim ve bunu buraya sıkıştırdım. Bu şekilde. Şimdi 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Şu ilk çektiğim sıkıştırdım saymıyorum. Onun haricinde 3. Bir tanesini atladım. Hemen yanındakine geldim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 1, 2 ve 3. 3 tane 3, 4 tane zincir çektim arkadaşlar. Hemen yanına birini atladım. 1, 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar ilmek kaydırma yapacağız. Bakın şu hemen şurada boşta bıraktığım bir tane zincirim vardı. Buna bir tane ilmek kaydırma. Şöyle göstereyim. Bakın. Buraya 4 tane zincir çektik. Bir tanesini atladık. 2 tanesini sık iğne yaptık. Sonunda bir tane zincirimiz kaldı. Dişimiz bu şekilde olacak zaten. Hemen bunun dibine batıyorum ve bir tane ilmek kaydırma yaptım. İçinden geçirdim örmeden. Sadece bir tane ilmek kaydırma yapmış oldum. Şimdi burada böyle bunu monte edeceğiz. Bakın. Şu şekilde bunu buraya dikeceğiz arkadaşlar. İğnemizi geçirelim. Geçirdim arkadaşlar. Şimdi bu dişlerimizi koyacağımız yerleri belirleyelim. Şu şekilde dursun. Dikelim arkadaşlar. Ağzının hemen altından giriyorum. Buradan geçirdim. Şöyle ala gidelim arkadaşlar. Bunu da çıkarabiliriz. Bunu buraya sıkıştıracağım arkadaşlar artık. İçinden geçiriyorum. Ve bunu buraya sıkıştırdım güzelce. Dişlerimiz bakın şu şekilde gözüküyor. Şimdi iplerimizi saklayacağız. Rastgele çıkartıyorum. Bunu da saklayalım. Önce bakın şu kısmı sabit olsun diye şuradan alttan geçirdim. Çok kısa. Şimdi artık bunu saklayabilirim. Tam geçirdiğim yerin dibinden atıyorum. Herhangi bir yerden çıkıyorum arkadaşlar. Ve kesiyoruz. Sit hazır arkadaşlar. Bu şekilde şöyle bir de bağlayalım. Bu şekilde duracak çantamıza taktığımızda. Gayet güzel oldu bence. Elinize sağlık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, ters takmışız bu arada. Buraya kadar izlediyseniz videolarıma kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.